Said Nursi Hazretleri'nin en büyük tarzı, yani Allah'ın varlığını veya Kur'an-ı Hakikat anlatan kullanılan tarz neydi? Tefekkür, düşünme ve düşünmek için de göstermiş olduğu şey neydi? Kainat. Kainat neydi? Cenab-ı Hakk'ın sanatı. Öyleyse bir sanat nasıl ki sanatkarını gösterdiği gibi bu kainat da bize Allah'ı gösterir. Bu yüzden şöyle diyor, bil müşahede görüyoruz ki, neyi görüyoruz? Bütün eşya, hususan hayat olanların, hayat sahibi olanların pek çok muhtelif hacatı, ihtiyaçları ve pek çok müterevit çeşitli metali ve istekleri vardır. Şimdi kendinize bakın, kendi vücudumuzun kainatta ne kadar çok şeye muhtaç olduğunu anlayın. Havaya muhtacız, suya muhtacız, vücudumuzdaki atomların bir arada durmasına muhtacız, güneşin orada olmasına ve güneş ışınlarına muhtacız, bitkilere muhtacız, hayvanata muhtacız. Bak ne kadar çok muhtaç olduğumuz nokta var, iş var. Ve ne kadar çok isteklerimiz var, arzularımız var. Kendinize bakın. Sen böyle olduğun gibi bir karınca da aynı şekilde. O da her şeye ihtiyaç içerisinde. Her şeye muhtaç şekilde. Bir arıdan bir gergedana, bir filden bir soluncana kadar kainattaki her şey bir şeylere muhtaç. Peki neyi gösteriyor üstad burada? Bakıyoruz. Burada ilginç bir durum var ama. Nedir bu durum? O matlapları, o istekleri, o hacetleri, o ihtiyaçları ummadığı ve bilmediği ve eli yetişmediği yerden münasip ve layık bir vakitte onlara veriliyor, imdada yetiştiriliyor. Şimdi soruyorum. Neydi senin adın abi? Muhammed abi, yaş kaç? Muhammed abi, dünyaya gelmeden önce anne karnındayken havaya ihtiyacın olup olmadığını biliyor muydun? Suya, ekmeğe? Bilmiyorduk ya. Neye ihtiyacımız var bilmiyorduk. Hatta biz kimiz onu bile bilmiyorduk yani. Biz neyiz ya onu da bilmiyorduk. Biliyor muyduk? Neydi adı senin abi? Biliyor muydun İlhan? Bak cehaletimize bakın. Cehaletimize bakın, ihtiyaçlarımıza bakın. Yani neye ihtiyacımızı dahi bilmediğimiz bir ortamdan bütün bu ihtiyaçlarla yüzleşmek zorunda kalacağımız bir dünyaya gönderiliyoruz. Ama kendimize bakıyoruz, aciziz. Hiçbir şeye gücümüz, kuvvetimiz yetmiyor. Birdenbire annemizin göğsünden bir süt ikram ediliyor. Dünyaya gelir gelmez diye ciğerlerimize bir oksijen alıyoruz. Gözümüz birdenbire böyle renkleri, şekilleri görmeye başlıyor. Öyle mi? Vücudumuzdaki hücreler sürekli olarak binlercesi ölüp tekrardan diriliyor. Büyüme, kemiklerimiz büyüyor, derimiz kuvvetleniyor, bağışıklık sisteminde müthiş bir değişim başlıyor. Acayip şeyler oluyor. Tırnaklarımız uzuyor, saçlarımız uzuyor. Değil mi? Bak sindirim sistemimiz çalışmaya başlıyor. Bunlardan haberiniz var mı? Yok. Nasıl oluyor hakikaten ya? Atıyorsun elmayı. Bak attın şurada, ısırdın, lezzeti, tadı aldın, çiğnedin, yuttun. Sonra muhteşem şeyler oluyor. Aşağı doğru gitmesinden lazım olan boruya kadar, yutağa kadar, onu gönderebilmek için olan oradaki kayganlığa kadar, değil mi? Ağzındaki tükürüklerin bezleriyle yumuşatıp oradan aşağıya zarar vermeden boğazına gitmesine kadar. Gittiği zaman midendeki erimesine, dağılmasına, parçalanmasına, o enzimlerin farklı noktalara gönderilmesine kadar. Oradan ayrılan kısmın bağırsaklara, bağırsaklar yoluyla kana, kandan oraya gitmesine kadar neler oluyor? Bu esnada senin beyninle, vücudunla, karaciğerinle, akciğerinle hepsiyle irtibat var. Haberiniz var mı böyle bir şey olduğundan vücudunuzda? Oluyor ama değil mi? Şu anda beni dinlerken bile vücudunuzda milyonlarca, milyarlarca, belki trilyonlarca farklı işlem oluyor. Bak bilmiyoruz, ihtiyaçlarımızı bile bilmiyoruz. Ama ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Hem de hiç ummadığımız, bilmediğimiz, farkında olmadığımız şekillerde oluyor. Halbuki o hadsiz maksatların en küçüğüne o muhtaçların kudreti yetişmez, elleri ulaşmaz. Sen kendine bak. Baktık. Zahiri ve batini, yani dıştaki ve içteki duyguların ve onların levazımatı, ihtiyaçları gibi elin yetişmediği ne kadar eşyaya muhtaçsın. Bunu anlasak var ya, sadece şunu. Gerçekten ya, ben ne kadar acizim ya.
Bak yani fiillerimin yaratıcısı bile ben değilim. İhtiyaçlarımın karşılayıcısı bile ben değilim. Ben hiçbir şeyim ya. Ama her şeye muhtacım ve benim gücümün ötesinde benim ihtiyaçlarım benim önüme serilmiş. Bakın ne diyor? Bütün zihayatları da kendine kıyas et. Sen böyle olduğun gibi bütün mahlukat da muhtaç. Bütün böcekler, hayvanat da, bütün bitkiler de böyle muhtaçlar. İşte bütün onlar birer birer. Bu durum neyi gösterir? Vücudu vacibe. Yani varlığı zorunlu olan bir yaratıcıya ve onun vahdetine bir olduğuna işaret ettikleri gibi bu durum heyet-i mecmuasıyla, yani bu kainatta gördüğüm bütün mahlukatın ihtiyaçlarının an be an hiç unutulmadan vakti vaktine verilmesiyle güneşin ışığı, dikkat edin cümlenin güzelliğine, güneşin ışığı güneşi gösterdiği gibi. İnkar edebilir misiniz? Güneşin ışığı güneşi gösterir. Öyleyse bu aciz, bu zayıf insan ve hayvanata yapılan onların gücünün üstündeki bu yardım, bu ikram, onların işi olmadığına göre onlara birisi ikram ediyor. Bütün ihtiyaçlarını veriyor. Onların bütün arzularını yerine getiriyor olduğu apaçık gözüküyor. Yani bizim ihtiyaçlarımızın karşılanması, bize ikram edilmesi, bizim kendi ihtiyaçlarımızı dahi bilmeden, farkında olmadan bu ihtiyaçlarımız önümüze serilmesi apaçık neyi gösteriyor? Allah'ın varlığını gösteriyor. Bizi bilen, değil mi? Bizi tanıyan, ihtiyaçlarımızı bilen, vücudumuzun en küçük zerresinden galaksilerdeki en büyük yıldızlara kadar bütün bu dengeleri bilen, neyin nerede olması gerektiğini bilen bir yaratıcının varlığını ve birliğini gösteriyor. O hal ve bu keyfiyet, bitiriyorum. Yani bu durum, biraz düşün, bu durum, perde-i gayb arkasında. Ne demek perde-i gayb? Kendisini göstermiyor ama tasarruf onda. Perde-i gayb arkasında bir vacibül vücudu, bir vahidi ehadı, hem gayet kerim, ikram edici, hem gayet rahim, şefkat ve merhamet edici, hem gayet mürebbi, terbiye edici, hem gayet müdebbir, idare edici ünvanlar içinde, dikkat edin, ne diyordu ateistler, kafirler? Ben görmediğime inanmam. Allah'ı görmüyorum ki nasıl inanayım diyorlardı. İyi de Allah'ı görmene gerek yok ki. İcraatını görüyorsun. Değil mi? Bak kendine ve ihtiyaçlarına, hayvanata bak, ihtiyaçlarına bak. Kainattaki Allah'ın icraatını seyrediyorsun. Bu icraat senin gözüne Allah'ı göstermese de Allah'ı nerene gösteriyor? Aklına gösteriyor. Her şeyi gözle göremezsin ama aklın diyor ki bir yaratıcı olmalı. Çünkü bu kadar kainattaki bütün bu canlı mahlukatın ihtiyaçlarını bilen biri olmalı. Veren biri olmalı. Yoksa hiç kimse ihtiyaçlarını karşılayacak ve bilebilecek bir durumda değil. Neydi isim? Muhammed 30 yaşında bilmiyor. Değil mi? Bilmiyoruz. Şimdi ey münkir cahil, ey inkarcı ve kendinin bir şeyler bildiğini zanneden ama hiçbir şey bilmeyen cahil ateist. Ey fasık gafil, bu faaliyeti hakimaneyi, yani kainattaki bu muhteşem, kusursuz, hikmetli işleyişi, basiraneyi, her şeyi görerek yapılan bu faaliyeti, yani her şeyi görmeden bu kainatta işler yapılabilir mi? Yapılamaz. Kainatın her yerini her anda aynı anda gören bir yaratıcının işi olabilir ancak bu durum. Çünkü muhteşem bir düzen ve birbiriyle muhteşem bir uyum içerisinde işleyen devasa ve milyarlarca farklı çarklardan oluşmuş bir saat gibi bu kainat. Ekosistem diyorlar yani. Şimdi ey münkiri cahil ve ey fasıkı gafil, bu faaliyet hakimaneyi, basiraneyi, rahimaneyi, bu şefkatli merhametli fiili ne ile izah edebilirsin? Sağır tabiatla mı? Sağır tabiat. Niye bunu söylüyor? Ya tabiat senin istek, arzu ve ihtiyaçlarını duyabilir mi? Bilir mi yani? Ya bu şimdi elmayı yiyecek. Bu elmayı yedikten sonra ne olacak? Mühendisler olarak düşünün kafada. Tabiatta böyle bir zeka var mı? Böyle bir şey var mı? Ya bu elmayı yedi. Ulan bunu içeride bir yere götürmek lazım.
Çünkü bir yakıt sistemi değil mi elma? Atıyorsunuz. Bu buradan gidecek, boru yapmak lazım. Boruyu öyle bir yapmak lazım ki aynı zamanda nefes almasını da etkilemeyecek bir sistemde yapmak lazım. Gittik bir ara, bunu dağıtmak lazım. Elmayı şimdi bunun direkt kemiğine gönderemeyiz. Elmayı parçalamak lazım. Nasıl parçalayacağız? O zaman midenin içerisinde bir asit tertibat sistemi yapmamız lazım. Değil mi? Asit sistemi yapalım ki elmayı orada dağıtalım. Tamam, dağıttık. Nereye göndereceğiz? Bağırsaklara göndereceğiz. Çünkü bu adamın şimdi yediği bütün elmaları biz vücuduna göndersek bu ayı gibi bir şey olur. Bunun bazılarını biz arkadan çıkış verelim. Değil mi? Şimdi biz ona normalde bir tane elma yedireceğiz. Bu gidecek 5 tane elma yiyecek ayı gibi. Bunun bir tanesini biz vücuda dağıtalım, 4 tanesini arkadan atalım biz. Arkadaşlar, bu hesapları kim yaptı? Tabiat ananız mı yaptı? Doğa babanız mı ya? Kim yaptı bunları yani? İnsan vücudundaki bu muhteşem işleyişi ve bütün ihtiyaçlarının karşılanmasını kim yapıyor? Sağır tabiat mı? Bak ne kadar güzel söylüyor. Yoksa kör kuvvetle mi? Yoksa sersem tesadüf mü? Tesadüfen oldu. Görüyorsunuz bak, tesadüfen bu kadar güzel bir şey olabilir mi ya? Tesadüfen yani. Şu bak yani, saçıma bak. Eski saçlarıma bak. Yeni saçımda bir şey yok. Değil mi? Bak, göz, burun. Bak, havalandırma tertibatı. Müthiş bir şey. Hiç aklına gelmiş miydi bak? Bak, buradan çekiyorsun. Kıllarla böyle içerideki havayı ve mikrobik sistemi ayıracak. Oraya mikoza gibi şey koymuş. Mikoza mıydı o şey? Bir sümük diyoruz ya. Mikoz. Bak, oraya yapışıyor, gitmiyor içeri. Bak, çekiyorsunuz. Ciğerinizi de bir yere kadar, bak ciğerin ölçüsü bile belli. Bir çekiyorsunuz, biraz daha çeksen patlayacak. Bak, patlamıyor bak. Oraya kadar alabiliyorsun. Her şey. Müthiş bak, dokunduğun şeyleri hissedebiliyorsun bak, görmesen bile. Bak, pürüzlü pürüzsüz. Sert, yumuşak, değil mi? Kadife, dikenli. Bak, her şey. Müthiş bir şey ya. Acayip bir şeyiz biz ya. Soruyorum, tesadüfen böyle bir şey olabilir mi ya? Sen kaç yaşındasın? 15. Bardak tesadüfen olabilir mi? Bak, şuna ya buna evet olabilir diyecek dünya üzerinde bir insan var mı arkadaşlar? Yani bu tesadüfen olmuştur abicim, bunun bir ustası yoktur diyecek biri var mı? Yok değil mi? Ama bu kadar çok geri zekalı Allah yok diyor işte. Tesadüfen oldu diyorlar. Ne şaşırtıcı değil mi? Şaşırtıcı hakikaten yani. Şaşırtıcı yani. Sonra da biz niye cehennemdeyiz? Hani var, filmi tekrar göster. Hani niye cehennemdeler ya, filmi tekrar gösteriyorsun. Allah yok dedik. Vallahi demişiz hani. Hakikaten demişiz yani. Yani böyle garip bir saçmalık. Sersem tesadüfle mi, yoksa aciz, camit, cansız sebeplerle mi izah edebilirsin? Senin bu ihtiyaçlarının ve bütün canlı mahlukatın ihtiyaçlarının sana verilmesini neyle izah edebilirsin? İşte bu apaçık Allah'ın varlığını gösteriyor. Apaçık Allah'ın Kerim esmasını, apaçık Allah'ın Rahim esmasını gösteriyor. Apaçık Allah'ın esmalarının tümünü gösteriyor bu kainattaki durum. İşte biz niye Allah'a iman ediyoruz? Çünkü bu faaliyeti ve işleyişi görüyoruz. Gördüğümüz için diyoruz ki bu işler tesadüfen olamaz. Kendi kendine olamaz. Mutlak suretle sonsuz ilim, irade, kudret sahibi yaratıcı olmalı ki bu muhteşem işleyişi yapabilsin. Anlaşıldı.